Kim kimi yargıladı başına gelmedi. Bak, bu kadar basit. Kınadığını yapmadan mezara girmezsin derler. Tam da böyle. Yaradanın yarattığı güzelliği görememek, eleştirmek ve ona şirk koşmak demektir. Bunu anlayan anlar. Ne kadar? Şirk. Evet. Çok iddialı bir ifade oldu Direkt şirk. bak. Mekanizması da şöyledir. İstediğimizin olması konusunda ne kadar ısrar etmeliyiz? 2. Vazgeçmeye nerede karar vermeliyiz? Eksik talep, yanlış talep, hatta yarım talep. Yani bir şey dillendiremiyoruz. Bir insan dedikodu yaptıkça kanını kirlettiği için, dalağını kirlettiği için bu filtreler şişer. Yani o Ayağın böyle, neresi dediniz? ayağın baş parmağında böyle bunyonlar vardı. Tam böyle baş parmağın kenarında. Evet. Buraları çok şişen insanlar, çok dedikodu yapan insanlardır. Peki neden? Çünkü burası bir hızlı tekamül ülkesidir. Hızlı tekamül ülkesi. Evet. Efendim merhabalar. Her türlü kutuplaşmanın, tarafında durduğumuz yerin ısrarının aslında bizim dediğimiz olduğunda bile bizden kopardıklarını hiç düşündünüz mü? İşte bugün bu konuyu konuşacağız. Kaderin Kodu kitabının yazarı, araştırmacı ve eğitmen Ünal Güner'le birlikteyiz. Hocam, şükür kavuşturana hoş geldiniz. Çok şükür. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim. Hassas ve hepimizin aslında mağduru olduğu bir konuyu konuşacağız. Hep bir şeyin tarafıyız. Çok basit bir konu gibi görünüyor ama bizim hayatımızda oluşturduğu etkiler, hatta fiziksel bedenimizdeki yansımaları dahi bizi nerelere çekebiliyor. Evet. Şimdi birçoğumuz mahallemizi, semtimizi, ben şu şehirliyim, bu şehirliyim, bu klandanım, bu ülkedenim demeye belki ihtiyaç duyuyor. Yani bir şeyin tarafı olmaya, bazen taraftarı olmaya, bir dinin, bir partinin ya da bir insanın ya da bir takımın taraftarı olma ihtiyacı hissediyoruz. Neden dolayı taraftar olma ihtiyacımız var? Ve bir bakıyoruz ki orada bir aidiyet istiyoruz. Ve bir bakıyoruz ki bu fazla ait olmak ihtiyacında olan kişilerin yeteri kadar köklenme ile ilgili konuları halledemediğini görüyoruz. Yani bu hayatı aslında yeteri kadar sevmediklerini, bu dünyaya, bu hayata kendini yeteri kadar ait hissetmediklerini görüyoruz. Ve bu dünyaya yeteri kadar ait değilsen bir yere ait olmak durumundasın. Mesela kök çakra ile ilgili, köklenme ile ilgili sorun olanları mesela şunu çok iyi biliriz. Küfüre çok meyledebilirler. Köklenemedikleri için mesela hayatı, dünya yeteri kadar sevmeyebilirler ve kendilerini ancak bir aidiyetin, bir grubun içerisinde arkasına o grubu aldığında yeterli görebilirler. Öyleyse bu bir yetersizlik hissi. Bir partinin, kocasının, karısının, annesinin arkasına bir şekilde saklanan kişi bir anlamda kendini, bedenini ve ruhunu sabote ediyor. Yok sayıyor. Bu yok sayış enerji akışında, hayatın içindeki deneyimlerde neye sebep olur? Şimdi bir kere tabii ne kadar kendine değer vermediğini, değersiz olduğunu, perde arkasında da kendini ne kadar az sevdiğine delalet eder. Şimdi bir kişi kendini sevmiyorsa dışarıdaki bir şeylerin arkasına saklanarak bak ben bu partiyle güçlüyüm, bu anlayışla güçlüyüm. Öyleyse taraftar olmaya ihtiyacım var. Ben kendimi zayıf hissediyorum. Öyleyse bu partiyi, bu takımı, bu inancı ölümüne destekleyeyim ki görünür olayım ve ben hayatta kalayım. Sadece at gözlükleriyle bakıyorsak, bundan başka doğru ve gerçek yok diyorsak ya da verdiğimiz bir karardan asla dönmem diyorsak aslında biz yavaş yavaş katılaşıp, sertleşip yobazlaşmaya doğru gidiyoruzdur. Buna neden ihtiyaç vardır? Esneyemediğimiz için. Öyleyse kararından dönmeyenler, çok sert katı, ben bilirim, sadece benim dediklerim doğru, ben ne diyorsam o diyenler aslında egoları küçük, bakın büyük demiyorum, egoları küçük ve o nefslerine teslim olan kişilerdir. Bir insanın nefsi büyüyebilir, egosu güçlenebilir, kuvvetlenebilir. İş egonun ve nefsin büyümesi değil, onu yönetip yönetemeyeceğimizdir. İşte bu bir insan büyüdükçe, yüceldikçe, nefsine hakimiyeti arttıkça ve nefsini bildikçe aslında ihtiyaçları azalır. Yani nefsi için ihtiyaçları azalır nefsini yöneten insanlar için. Nefsini yönetemeyenler için ise açgözlülük başlar. Ne kadar verseniz göz doymaz. Hatta bununla ilgili şöyle bir hikaye vardır. Adamın bir tanesi böyle eskicide bir bakıyor, şöyle bir
bir kemik var diyor. Bunu alayım diyor. İşte diyelim bir tartısı var. Ne kadar ağırlık koysalar bakıyor o kemiği tartmıyor. Ne kadar koysalar tartmıyor. Bir müsaade eder misiniz diyor. Ne kadar ağırlık koysanız bunu diyor dengeleyemezsiniz. Yerden bir avuç toprak alıyor. O göz kemiğinin üzerine bir döküyor. Hop ağırlık hemen en basitten geliyor. Burayı ancak toprak doyurur diyor. Çünkü yeteri kadar köklenmedikleri için, kendini bu dünyaya yeteri kadar ait hissetmedikleri için bunu yaptıklarını gördüğümüzde evet, peki şimdi nasıl daha ait olalım? Nasıl bu dünyayı sevelim ve bu dünyaya köklenelim? Peki benim dünyaya köklenme şeklim bu diyorsa izleyicilerimizden bazıları, Evet. Dünyaya bu şekilde köklenilir mi? Ya da bu şekilde köklenmeye kalkarsak neler yaşarız? Şimdi dünyaya olumlu ya da olumsuz birçok yönden köklenebiliriz. Örneğin korkularımız da bu dünyaya köklenmektir. Ölüm korkusuyla biz canımızın kıymetini bilerek bu dünyaya kökleniriz. Ama bu korkular bir bakarız ki canımızı sıkar, tadımızı kaçırır. Oysa ki bu dünyayı severek, bu dünyayı kucaklayarak köklenmek varken, birçok şeyden korkarak, endişe ederek köklenmek tabii ki tadımızı kaçırır. Hatta birçok çok öfkeli insanlar birilerine kızarak, birilerini eleştirerek köklenme ihtiyacında olanlar da vardır. Bunu şöyle düşünün, bir hortum var, o hortumun aslında dışında olan, kenarlarında olanlar en çok savrulurlar. Oysa ki fırtınanın, hortumun gözünde olanlar için orada sadece ılık, çok tatlı bir rüzgar vardır. Yani biz de dünyada ne olursa olsun, ne kadar kendi merkezimize gelebiliyorsak, ne kadar hayatın merkezinde olabiliyorsak, insanı, doğayı, kainatın ne kadar merkezden, tam da ortasından, o dünyanın, kainatın etrafında dönen her türlü hortumun ne kadar ortasına gelebiliyorsak, o kadar aslında dışarısı bizi etkilemez olur. Ve biz ne kadar taraf tutuyorsak, her taraf tuttuğumuz alan için savrulmak, saçılmak ve zarar görmek durumunda kalırız. Hayatımızın ne kadar merkezindeysek, çevrede gördüğümüz her türlü durumu ne kadar da merkeze kalarak seyredebiliyorsak, bu şu görüşte, evet, onun o görüşünü kabul ederek, ya adam ateşe tapıyor, ona ihtiyacı var. Zaten eğer istenseydi bütün ümmetler bir kılınırdı. Peki başka birisi bambaşka bir kabilenin içinde bambaşka bir ihtiyaçta olabilir. Öyleyse her birimiz ihtiyacımız olan yemeği, ihtiyacımız olan duyguyu, bilgiyi ve hali yaşıyoruz. Her bir insanın seçimlerine saygı duymak merkezde olmaktır. Her bir insanın görüşlerine saygı duymak ama o görüşlerine saygı duyarken de kendi seçimimizi, kendi hür irademizle yapabilecek güçte olmak merkezde olmaktır. Ve tabii ki merkezde olana varlığından, özünden bir akış başlar. Sezgileri, ilhamları yer ve gök ile, hani yer tengri ve gök tengri ile ya da Rahman ve Rahim ile, her bir tanesi aslında tarih boyunca hep aynı şeyi anlattılar, ya da yin ve yang ile anlatılan şudur ki, o anda sen yerinde, göğünde bilgisiyle beslenirsin. Dışarıdan değil, özünden ve ruhundan beslenirsin. Biz ne kadar özümüzden ve kendimizden beslenmek istiyorsak o kadar merkeze geliriz. Ne kadar merkezdeysek o kadar herkese de birlik içinde oluruz. Az önce ilahi yasalardan bahsettiniz. Bu yasalardan biri de direnç yasası. Biz bunun tezahürünü hayatımızda şöyle görüyoruz. Bir şeyi çok istiyoruz, çok istiyoruz, benim dediğim olsun diye çırpınırken bir yerde yoruluyoruz ve olmayacak galiba deyip arkamızı döndüğümüzde o istediğimiz şey oluyor. Bir, istediğimizin olması konusunda ne kadar ısrar etmeliyiz? İki, vazgeçmeye nerede karar vermeliyiz? Evet. Çok ince bir soru. Yani gerçekten bu soruyu birkaç kere kişilerin önce dinlemesi lazım. O kadar ki kıymetli bir soru sordunuz. Şimdi evet, bir şey isteyebilmek çok önemli. Şimdi birçok izleyicimiz şunu diyecek. Ya olur mu, biz zaten istiyoruz. Emin olun %90'ınız bir şey isteyemiyorsunuz. Ya olur mu diyecek. Bak ben bunu istiyorum. Hadi gel şu ne istiyorsan bir yaz. Şu anda istediklerinizi yazın. Talebin ne? Birçok kişi önce şunu yapıyor. Eksik talep, yanlış talep, hatta yarım talep. Yani bir şey dillendiremiyoruz, talep edemiyoruz.
Diğer taraftan da bir kişi bir şey söyledi, bir şey ifade etti ve benim dediğim şeklinde olsun diye bir ilişkinin, bir evliliğin, bir işin içinde diretmeye başladı. Ve bu durumda birçok kişinin geri dönemediğini görüyoruz. Yani ağzımdan bu laf çıktı olacak. Bu yine bir zayıf iradenin, gelişmemiş bir kişiliğin ve yeteri kadar nefsini bilmeyişin ürünüdür. Oysa ki hepimiz yanılabiliriz. Her birimiz karşımızdaki insana sen haklısın, ya burada sen haklıymışsın diyebilecek kadar yumuşak ve esnek olmak durumundayız. Bilmeyebiliriz. Bilmeme hakkını ya da yanlış ve hata yapabilme hakkını kendimize gösterebilmek yumuşaklık ve kendimizi şefkatle kucaklamaktır. Bu konuda direnç göstermek bana neye mal olur? Evet. Yani sizin haklılığınızı belki içten içe kabul etsem bile davranışlarımla tersini yaşıyor olmak bana ne yaşatır? Şimdi öncelikle kişiye diyor ki yani ne olur o çok direnç gösterenler daha fazla üstüme gitme. Hani kendimi eğer görürsem, hatalı eksik görürsem kendime çok büyük zararlar verebilirim. Yani bu kişi kendini çok yargılayan bir kişi. Oysa ki yani yargıladıklarımızla devamlı yargılanırız biz. Bu bir kural mıdır? Kural. Yani şöyle her birimiz hayatımızda şöyle yapalım. Kendimizdekini az görebiliriz ama şunu dışarıyı çok görürüz. Kim kimi yargıladı başına gelmedi. Bak bu kadar basit. Kınadığını yapmadan mezara girmezsin derler. Tam da böyle. İşte o kınamak aslında bir yargılamaktan kaynaklanır. Komşunu, eşini, dostunu, çevrede bir şey yargıladın. Tam da o yargıladığınla yargılandın ve başına bu geldi. Bakın. Bak ben bunu yaptım ama başıma gelmedi diyecek. Hani o mezara girene kadar hiçbirimiz yokuz. Öyleyse şimdi yargılamaktan kenara çekilebilmek bir büyüklüktür. Yani birçoğumuz şimdi hani okullarda eğitimler falan almaya gidiyoruz ya. En önemli eğitim yargılamamayı öğrenmektir. Kendini başta. Çünkü yargılamamayı öğrenmek demek dedikoduyu bırakmak demek. Yani etrafınıza bakın, insanların ne kadar fazla dedikodu ihtiyacı var. Şu şöyle yaptı, bu böyle. Tabii ki tespitler çok önemli. Tespit yapacağız. Ama başta kendimizi ve dışarıyı dedikodu yapma ihtiyacı yargılamaktan kaynaklanır. Yargılamak da olanı, Yaradan'ın yarattığı güzelliği görememek, eleştirmek ve ona şirk koşmak demektir. Bunu anlayan anlar. Ne kadar? Şirk. Evet. Çok iddialı bir ifade oldu Direkt şirk. bak. Mekanizması da şöyledir. Yani olan her şey onun izniyle olur ve en mükemmel bir matematikle gerçekleşir. Ben bunu beğenmiyorum. Bu ne kadar kötü. Ve bir yargıyla yaklaştığınızda Yaradan'ın yarattığını onaylamazsınız. Öyleyse herhangi bir insanı onaylamamak, bakın, herhangi bir durumu eleştirmek, onu eleştirmektir. Onun var ettiğini yargılamaktır. Onun için Yunus ne der? Yaradılanı severim, yaratandan ötürü. Bunun tam tersi de nedir? Yaradılanı yargılarım, yaratandan ötürüdür. Bakın. Çünkü ona şirk koşmanın mekanizması da tam da buradadır. Yargılarını biriktiren, yani hayata hep o pencereden bakan birinin fiziksel ve ruhsal bedenin bir olduğunu kabul ediyorsak eğer, fiziksel bedeninde neler ortaya çıkar? Şimdi öncelikle yargılayanlar bu işin sonunda bir suçlamaya girerler. Suçlayanlar mutlaka ağrılarla karşılaşırlar. Bedenlerinde ağrı olanlar suçlarlar. Şimdi yargıladılar ve bu yargıyla diyelim ki bir dedikoduya ve etrafındaki insanlara bazı olumsuz enerjiler yolladılar. Dedikodu yapan, yani şimdi kişi soracak, ben dedikodu yaptığımı bedenimde nasıl anlarım? Eğer deriz, bakın, dedikodu yapıyorsan dalağını bozarsın. Dalağını bozmuşsan ayak baş parmaklarınızın o bunyonları var ya, işte oralar kan temizleme filtreleridir. Bir insan dedikodu yaptıkça kanını kirlettiği için, dalağını kirlettiği için bu filtreler şişer. Yani o ayağın böyle, neresi dediniz? ayağın baş parmağında böyle bunyonlar vardı. Tam böyle baş parmağın kenarında. Evet. Buraları çok şişen insanlar çok dedikodu yapan insanlardır. Bakın. Hani illa ben hiç kimseye dedikodu yapmıyorum, vallahi bilmem ne demiyorum. Gel bak deriz.
Bir çıkar ayakları. Çıkar. Hiç yani matematik hiç yanılmıyor. Yani bütün bedende buna benzer unsurlar, herhangi bir noktada çizgisi varsa, herhangi bir noktada beni varsa her bir tanesinde bakın bedenimizde olan her türlü durum duyguda ve ruhta bir karşılığı ve yansıması var. Onun için içsel güzellik dışarıya vurur diyoruz. Bakın yani bu sadece o şekilsel hani kaşını bilmem ne yaptı boyadı şurayı burayı şişirtti diye değil. O için güzelliği önce göze ondan sonra da fiziksel alana yansır. Eğer gittikçe yani ten renginize göre bir kararıyorsanız korkularınız var. Eğer aşırı şekilde kızarıyorsanız heyecanlarınız, kalbinizle ilgili bazı durumlar var. Bembeyaz oluyorsa sindiremedikleriniz var. Sapsarı oluyorsa çok aşırı kontrol etmeye çalıştığın, yönetmeye çalıştığın ve kontrolden çıkanlar var. Bakın sadece renklerden de böyle bir geçtik. Öyleyse her türlü durum mükemmel bir matematikle yaratılır ve biz bu yaratılmış olan durumu eleştiriyorsak, yargılıyorsak olanı beğenmiyoruzdur. Olan çok sihirli bir şeydir. Olanın içerisinde bütün matematik vardır. Yani bizim anlayabileceğimiz ve anlamamızın da ötesinde yüksek matematikler vardır. Öyleyse olanla barışan hayatını cennete çevirir. Olanla kavga eden, şimdi taraf olan bir kişi ne yapıyor? Olanla kavga ediyor. Sen şöylesin, sen böylesin. Oysa ki tespitler mesela biz şu anda ne yapıyoruz? Tespit yapıyoruz. Böyle yapan bir kişi diyoruz, kendisiyle şey yapabilir, dedikodu yapıyor olabilir diyoruz. Bu bir tespittir. Vay sen niye dedikodu yapıyorsun? Dedikodu yapmak işte çok kötü bir şey, sen kötü bir insan olursun. Hiç bunlarla işimiz yok. O kişinin diyoruz ki ihtiyacıdır. Dedikodu yaparak hayata kökleniyordur. Bakın. Kabul ettik kişiyi. Yani yargılamadık. Ama tespit böyle yaparsan şöyle olur. Şurada sivilcem varsa bu olur. Burada ben varsa bu olur. Şu küçükse, bu eğikse, bilmem neyse tespitimizi yaptık. Ama diğer taraftan kişiyi yargılamadık. Çünkü yargıladığımızla yargılanacağımızı biliyorsak bundan geri dururuz, öte dururuz. Peki onu hiç uyarmayacağız mı? Talebi varsa. Talep ederse uyarırız. Talebi yoksa zaten hazır değildir. Bir de o kişiyle kötü olursunuz. Yani diyelim ki ay bak sen çok dedikodu yapıyorsun. Onun için ayağının burası böyle. Bak gel seni sağlık verelim. Seni iyileştirelim, şifalandıralım. Adam henüz o yemeği yemeye hazır değil. Doymadı. Talep etmeyene böyle bir öneriniz ters teper. Evet. Zaten hazır değildir. Almaz, almadığı gibi de aranız bozulur. Bizim mesela şimdi bir şifacının yolu ile ilgili bir eğitimimiz var. İşte böyle 45 saatlik falan böyle bir şey devam ediyor. Şimdi orada bir şey anlatıyoruz. Diyoruz ki eğer diyoruz bir şifacı talep etmediği halde karşısındaki bir kişiyi iyileştirmeye kalkıyorsa o kişinin yükünü alır diyoruz. Bakın. Yani ne kadar da böyle sert bir şey. Çok önemli bir şey. Evet. Talep ettiyse vakti gelmiştir. Senden ister ve sen de o konuyla ilgili o kişiye yardımcı ol. Ve bu yardım etme esnasında her zaman çünkü bir alışveriş vardır. Yani kişinin bir talebi olacak ve o talebini karşılamak üzere sen de çok şükür ben iyi ki aracı oldum diyeceksin. Ve diyoruz ki şifa Allah'tandır. Şifanın aracısı olabilmek şifacıya nasip olduysa karşısına da talep edecek bir kişi gelir, buluşur ve buluşturulur. O şifanın ikisi de aracısı olur. Yük dediğinizin için dolduralım mı? Talep etmeyene ısrarla ben seni düzelteceğim dediğimizde hangi yüklerini alıyoruz? O konuyla ilgili o frekansı tamamen kişinin sırtına geçer. Bunu bazen ellerinde ayaklarında şifacılar ağrılar, sızılar olarak görürler. Bazen hayatlarına gelmiş dönüş şokları olarak görürler. Bunu diğer tarafta hani ne dedik yargıladığınla yargılanıyorsun ya. Kişi zaten bir şifacı ya da bir kişi karşısındakini zorla düzeltmek istemesi bir yargıdan kaynaklanır. Bakın ne kadar şimdi gizli bir yer açıyoruz. Neden? Çünkü karşısındaki insanın durumunu kötü ve olumsuz o kişinin ihtiyacı olmadığı yargısıyla bakıyordur. Oysa ki ne dedik? O kişinin henüz öfke duygusu olabilir, sigara alışkanlığı olabilir, işte dedikodu etme alışkanlığı olabilir. Henüz bunu yemeye doymamıştır kişi. Oraya ihtiyacı vardır. O kişi bunu yiyecektir. Şimdi biz o ihtiyacını kişinin zorla elinden aldığımızda
orada bir boşluk oluşur. Ve o boşluk oluşurken onun hastalığından, rahatsızlığından bir parça da şifacıya gelir. Neden? Müdahale ettiği için. Yoksa gelmez. Yani tam bir tamamlanma varsa, tam bir taleple akış varsa o zaman müthiş bir şey meydana gelir. Hem şifacı şifalanır hem şifa talebinde bulunan şifalanır. Gerçek dikkatli şifa olmak budur. lazım yalnız. Evet. Bunu şimdi tabii ki hani sadece böyle profesyonel şifacılar için düşünmeyelim. Yardım etmeye çalışan ve yardım alan iki kişi için de bu geçerlidir. Yani diyelim ki sizin çocuğunuzda bakın işte artık belli bir ergenliği geçti. 18-19 yaşında ve siz hala onu kendi istediğiniz yere getirmek üzere ona müdahalelerde bulunuyorsunuz. Yani onun seçim hakkına saygı duymuyorsunuz. O çocuğunuzun yükünü aldığınız gibi 2'ye 4'e katlayarak da karşınızda o çocuğunuzu ya da diğer taraftan akrabalarınızda bir yerde onu seyrettirilirsiniz. Bakın ne kadar ince bir alan. Çocuklarımızın dahi kaderlerine müdahale hakkımız yoktur. Her birisinin bir sahibi, bir planı ve bir programı vardır. Nasıl terbiye edeceğiz çocuklarımızı? Güzel yaşayacağız. Onlara güzel bir hayat seyrettireceğiz ve örnek olacağız. Ve diyecek ki ya ben annem kadar şöyle güzel bakabileyim hayata. Annem gibi kendimi mutlu edebileyim. Annem kadar şuurlu olabileyim. Hatta annemi nasıl geçerim? Ya o kendini o kadar huzurlu ki, o kadar dingin ki ben nasıl olur da şimdi annemin farkındalığına ulaşırım. Ne kadar keskin görebiliyor. Ayrıntıları ne kadar güzel görebiliyor. Ama siz dediniz ki çocuğum aç gözlerini farkında ol. Ama anne uyuyor. Sizin söylediğinizi değil yaptığınızı yapacak. Şimdi burada çok ince bir nüans vardır. Ben merkezci olmak ile kendi merkezinde olmak farklı şeylerdir. Bir insan ben merkezci olduğunu hep bana der. Her şeyi kendisi için ister. Kendi egosunu bir hücre olarak şişirip büyütür ve kanser olan bir insana dönüşür toplum içinde. Yani nasıl ki hücreler hasta oluyorsa böyle nefsi hastalanmış birçok insan etrafını da seyredersiniz. Aslında bunlar bize böyle olmayalım diye seyrettirilenlerdir. Yani terbiyeyi kimden öğrendin? Terbiyesizden. Bencil olmayı kimden öğrendik? Ya da öğreniyoruz? Bencil insanlardan öğreniyoruz. Biz kendi merkezimizden hayata bakmaya başladığımızda şöyle bir durum olur. Çevremde seyrettiğim bana ne anlatıyor? Etrafımda gördüğüm olaylar, durumlar bana bir şey tanımlıyorlar. Ve her bir tanesi bana benim için konuşuyorlar. Ve gördüğüm her şey benden yansıyor ve benden yansıyanı seyrediyorum. Öyleyse dışarıyı değil, dışarıda benden yansıyanı iyileştirebilmek ya da değiştirebilmek üzere dönüşümü seçerim. Burası işte her birimizin hayatını iyileştireceği, geliştireceği, tatlandırıp, lezzetlendirip cennete çevireceği çok önemli bir noktadır. Dönüşüm, evet. Değişim değil. Değil. Biz dışarıda bir şeyleri değiştirmeye çalışırız ama dışarıyı değiştiremeyiz. Ama biz içeride yansıttığımızı gördüğümüzde, dışarıda olayları gördüğümüzde, bende ne oluyor ya anlayarak kendimi iyileştirdiğimde dönüşürüm. Ve ben dönüştüğümde enteresan bir şekilde bir bakarım ki çocuğum dönüşmeye, değişmeye, her şey değişmeye başlamış. Benim seyrettiklerimin her bir şey bambaşka görülmeye başlamış. Peki kimse beni anlamıyor diyen bir insan içeriden neyi yansıtıyordur da kimse onu anlamıyordur? Ben diyor ruhumdan akanı anlamıyorum diyor. Hayır, şimdi kişi şunu söylüyor. Yani her birimiz aslında konuşurken ruhumuz bize konuşur. Ve ruhumuzun bize konuştuğunu kulaklarımız duyduğunda aslında şunu diyoruzdur. Kimse beni anlamıyor. Ruhum bana diyor ki Ünal sen beni anlamıyorsun. Ben sana kalbinle, yüreğinle bir sürü bir şeyler söylüyorum ama kimse seni anlamıyor. Hayır, ben beni anlamıyorum. Öyleyse anlayabilecek hale nasıl gelirim? Tezahürleri oluşturuyor. Ben sana fısıldadım, duymadın, al artık çaresizim. Bunu yapan insanlarla kendini görmen için karşılaşmanı hazırlıyorum. Tam da böyle. Peki herkes bencil, etrafımdaki herkes bencil diyen biri hangi projeksiyonu yapıyordur? Herkesi bencil görüyorsa
ve hiç kimse de hani normal değil diyorsa o nerede bencil? Şimdi bazı kişiler şöyle, ya ben hep veriyorum diyor mesela. Ben elimdeki avucumda ne varsa veriyorum. Bak ben hiç bencil değilim. Ama etrafımdaki herkes alıyor. Şimdi alma ve vermenin dengesini bozan bir insan da bencildir. Bak çünkü önce merkeze kendin geleceksin. Yani hep veriyor olmak da onu bencil Bencillik. yapabilir mi? Bencil yapar, evet. Hep veriyor olmak. Evet, çünkü o kendine sunduğudur. Hep bir şey veriyorsa aslında perde arkasında bırakamadığı ve gerçekten veremediği vardır. Oysa Onu ki, manipüle etmek için mi veriyor evet, bu kadar? evet. Özellikle gerçekten bırakamayanlar, gerçekten veremeyenler kendilerine hep veriyor numarasını, oyununu yaparlar. Mesela diyelim ki bir kadın, bir anneyi göz alalım. Ben hep verdim, saçımı süpürge yaptım. Hep fedakarlık yaptım, hep verdim. Kim için ve ne için verdin teyzecim? İşte ben çocuklarım için yaptım. Ne yaptın? İşte kocamdan ayrılacaktım, ayrılmadım. İşte sürekli bedenimi helak ettim. Tamam da senin şimdi bu helak ettiğin beden, bu dengesizce verişin çocuklarına miras kaldı. Sen şimdi çocuklarına veriyor musun, alıyor musun? Sen bir fedakarlılık yapmak üzere bir hesap kitap işindesin. Yani fedadan kar mı bekliyordun? Evet. Bak aldığın bir şey var, karlılığın var. Kendini acındırarak, mağdurluk alarak aslında sen alış ve verişi bu şekilde yaptın. Ve çocuklarına da şimdi, çocuklar hayattan bir şey almayın, kendinizi feda edin, feda verin, kar alın. Yani siz acınarak, acındırılarak, hor görülerek, mağdur edilerek bir şey alabilin diye bir miras bıraktı. Şimdi bu anne bencil midir? Bencildir. Bakın. Oysa ki gerçekten kendine saygı duyan bir anne, bir baba, önceliği kendi olan bir anne aslında çocuğuna en güzel mirası bırakabilmek için kendisine en iyi bakan bir annedir. Bencillik hangi organı hasta eder? Şimdi bencillik bütün organları toptan bir şekilde rahatsız ediyor. Sadece bencilliğin unsurları değişiyor. Mesela şöyle diyelim ki öfke bencilliğini yapan bir kişi karaciğerini hasta ediyor. Aşırı kontrol edip Allah'a, Yaradan'a, sisteme güvenmediği için diyelim ki bir bencillik yapan bir kişi midesini hasta ediyor. Aşırı bencilliğinden, aşırı korku üreten bir insan böbrek ve su sistemini hasta ediyor. Gidiyor ve bütün organlar için böyle mesela alamıyorsa, alışveriş dengesini bozuyorsa mesela akciğerleri hasta ediyor. Bırakamıyorsa kalın bağırsakları hasta ediyor. Bunların her birisi bakın bencilliğin bir sürü şeyleri. Onun için Müslüman olan hasta olmaz çok ağır bir bilgi. Bakın çok ağır bir bilgi. Biz ne zaman ki içeride dengemizi bozuyoruz bedenimize bir rahatsızlık oluyor. Şimdi bu çok keskin bir bilgi. Hazmedilmesi çok kolay olmayan bir şey. Öyleyse biz ne kadar merkezimizdeysek, merkezimize geldiğimiz oranda özümüz ve ruhumuzdan beslenebildiğimiz için bedenimiz, duygularımız, düşüncelerimiz sağlıklı. Neredeki herhangi bir yerde akışı bozuyoruz. Yani kendi merkezimizde olmaktan ben merkezci olmaya gidiyoruz. İşte bedenimize, duygularımıza huzursuzluk ve rahatsızlıklar geliyor. Bakın ne kadar önemli bir tespit bu. Hani şimdi bunu da tabii söylediğimiz zaman etrafınıza bakıyorsunuz. Birçok kişinin bedeninde, duygularında, hayatında, olaylarında bir sürü rahatsızlıklar var. Öyleyse merkezden kaçmalar var. Merkezden kaçtığımız, başta sorduğum soruyu tekrar hatırlatayım. Ara Evet, sorularla not sizi aldım. ben merkezden kaydırdım. İsteğimizde ısrarcı olmak, merkezden kaçmak mıdır? Evet. İsteğimi bırakmam gerektiğinin uyarısını sistem, evren, Allah bana yapar mı? Ya burada artık çok abarttım, bu istekten vazgeç sinyali gelir mi? Ben nasıl okurum bu sinyali? Bu çok önemli bir konu. Diyelim ki herhangi bir konuda bir karar verdik. Dedik ki ben şu hedefe ulaşacağım. Bu ilişkiyi kuracağım. Şöyle bir iş kuracağım. Şöyle bir hale gideceğim. İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim. Ve baktık ki yolumuza bir sürü zorluklar çıkmaya başladı. Şimdi burada tabii benim bir 7 yasası diye bir
YouTube'da bir programım var. Orada bunun çok özel bir mekanizması anlatılıyor. 7 yasası. 7 yasası burada nasıl teşekkül ediyor? Çok enteresan notaların ve renklerin içindeki matematik hayatımızı da müthiş şekilde uygulanıyor. Ve bir bakıyoruz ki bazen karşımıza bir engel çıkıyor. Bazen o engeli çok kolaylıkla aşabiliyoruz. O bizi güçlendiriyor. Fakat bazen bir bakıyoruz ki çok sert ve sağlam bir şey bizi geri döndürüyor ve kararlarını bir daha bak diyor. Hayır diyoruz, biz bu kararı verdik, illa buradan gideceğiz. Ve gidip oraya toslayıp hayatta başarısız olan birçok kişiler var. Bu konuda suya bakacağız. Su nasıl akıyor? Geliyor bir bakıyor ki küçücük bir kaya var. Hop üstünden geçiyor. Geliyor kaya büyümüş. Gidiyor hop etrafından dolanıyor. Yani yeniden karar veriyor ve yumuşacık akmayı seçiyor. Biz eğer mantığımızda ve zihnimizde lineer çizgilerle, düz çizgilerle hareket etmeye alıştırdıysak hayatta uyumlu olamıyoruz. Hayatın akışına uyum sağlayabilmek için su gibi akmak durumundayız. Ve gerektiğinde evet hayat bana burada bir şey söylüyor. Ünal bak burada diretme. İlla böyle gitmekten vazgeç. Gel kararlarını bir daha güncelle. Şimdi bu bir bilgi. Bir daha baktım. Fakat bazıları da gereği kadar azmi olmadığı için en küçük bir engelde zaten ben bu işi yapmam, ben bu işi başaramam geri dönüyor. Kim ki hayatında güçlü olmak istiyor, o hayata güçlü enerjiler çeker ama güçlük çeker. Bakın. Şimdi bu bir mekanizma. Bir daha söyleyeyim, bu bir slogan. Evet. Kim hayatında güçlü olmak istiyorsa güçlük çeker. Evet. Şimdi bu diyeceksiniz ki ya ben güçlü olmak istiyorum. Nasıl bir sistem bu? Eğer sen kollarını güçlendireceksen senin eline veririz dumbbellları. Al bakalım çalış deriz. Şimdi kasının gücüne göre o dumbbelllar bir güçlülüktür ve o güçlülük yani o güçlükle beraber senin kolların kuvvetlenir. Yani oturduğun yerde hiçbir şey yapmayarak güçlenemezsin. Onun için hangi alanda ne kadar güç istediğimizi tespit etmek, belirlemek durumundayız. Evet Allah dağına göre kar yağdırır ama birçok kişi de birazcık güç verildiği zaman ondan kaçmaya çalışır. Yaşadığımız olaylara bakın. Bizim en fazla güçlendiğimiz yerler neresi? Güçlüklerle karşılaştığımız yerlerde güçlendik. Öyleyse güçlükten kaçmak değil doğru olan. Sadece o güçlüğü fırsata çevirmek, faydaya çevirmek. Şimdi geçmişte şöyle yapardı Ünal. Yani birçok kişi için birçok konuyu kolaylığını dilerdim. Evet, kolaylaştırmak doğru yerde, doğru şekilde yapıldığında bizi su gibi akıtır. Ama her yerdeki kolaylık bizi güçlendirmez. Bazen evet, güçlüklere de ihtiyaç duyarız. Bazen yokuşa ihtiyaç duyarız. Her zaman iniş ya da düz yol şart değildir. Eğer bir yere tırmanıyorsak orada güçlenmek için bunu yapıyoruzdur. Ülkemizden bakalım. Anadolu'nun dört bir tarafına gittiğiniz zaman yani birçok eve girdiğinizde bambaşka senaryolar yaşarsınız. Bambaşka şeyler görürsünüz. Depremleriyle, doğal afetleriyle bir sürü güçlükler yaşarız. Peki neden? Çünkü burası bir hızlı tekamül ülkesidir. Hızlı tekamül ülkesi. Evet. Yani biz dünyanın birçok ülkesine göre çok daha hızlandırılmış ve güçlükleri bol olan bir tekamül yolculuğunu seçmiş insanlarızdır Türk vatandaşları, burada doğanlar. Dünyanın birçok yerinde olmayan olayları yaşarız, olmayan güçlükleriyle karşılaşırız. Ama diğer taraftan dünyadaki birçok ülke insanından daha espiritüelizdir. Daha zekiyizdir, daha pratik zekamız vardır. Tabii bu arada o kadar da uyuyan ve safımız da vardır. Neden? Çünkü onlar da güçlenebilmek için bu dengenin bir unsurudur. Bir şehire gidin. Mesela böyle çok güzel şehirlerimiz var. Çok safların çok olduğu şehirlerimiz var. Demek ki orada o kadar dolandırıcı, o kadar uyanıklar da var. Ve uyanmışlar da var. Bakın bunların hepsi. Şimdi bunun gibi bakın. Ve biz dünyada bu anlamda özel hızlı tekamül bölgelerinden bir tanesiyiz. Eğer dünyamızı bir beden gibi düşünecek olursak da
dünyanın Timus kalp gözüdür Türkiye. Onun için birçok hassasiyetleri en fazla hissederiz. Yani bakın dünyada parayla ilgili, ekonomiyle ilgili olacakları biz şimdi önceden hissediyoruz, bizlerde oluyor. Ama bizde olanları Amerika'da ve dünyada da tıkır 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 nasıl olacağını göreceğiz. Ama önce bakın Türkiye'ye yapılıyor bir şey. Yapanlar şurayı hesap etmiyorlar. Hani burayı yıkmaya çalışırken kalp gözünde olan şey bütün dünyaya bunu yansıtabiliyor. Yani gelecekte mesela bir gün şunu soracağız. Ya Amerika Birleşik Devletleri nasıl parçalandı diyeceğiz. Nasıl oldu bu iş? Timus bezinde tahribat yaratırsanız bütün o beden, vücudun tiroidleri arızalanır. bütün bağışıklık sistemini çökertiyor. Olumsuz hücre yapılarını yenilenmesiyle ilgili her türlü şeyi kaldırıyor. Ve olumsuz hücrelerin paketlenip atılmasındaki bilgiyi çekiyorsunuz. Şimdi bakın Türkiye'ye onun için bir şey yapıldığında bunu göreceğiz, seyredeceğiz. 2 yıl içinde bakın bugün 2023 Mayıs'ındayız, Mayıs sonundayız. 2025'te çağıracaksınız beni, diyeceksiniz ki ya o gün böyle bir cümle sarf etmiştik. Yani gerçekten birçok dünyadaki birliklerin dağılma sebebi şimdi Timus bezine yapılan bu parçalama ve dağıtma olayı mı? Evet. Ya da Türkiye'deki para sistem ve politikalarını bu kadar alaşağı ederken mi dünya sistemindeki para piyasaları alaşağı oldu? Evet diyeceğiz. Bakın bu da başka bir sihirdir. Büyünün başka bir mekanizmasıdır. Yani siz kendi bedeninizde gidip de bir yere bir şey yapıyorsanız ondan her yer etkilenir ama Timus bezine, kalp gözüne bir şey yaptığınızda, burası kapandığında bütün göğsünüz sıkışır, huzurunuz, tadınız gider. İşte Türkiye aynı zamanda dünyada bu kadar ki hatta şöyle söyleyeyim önemsiz bir yer görülür. Timus bezi de tıbben çok önemsiz bir bezdir. Ya zaten 21 yaşına kadar olur. Biraz büyütür seni, ondan sonra küçülür, yok olur gider. Ama öyle olmadığı bugün tabii ki açıklanıyor ki aslında bizim bütün o bağışıklık sistemini, hani ikinci beyin denilen bütün bağırsak sistemimizi, bütün hormon sistemimizi perde arkasında asıl yöneten sistem Timus bezi. Kalp gözümüz yani. Onun için mesela Uzak Doğu'da 7 tane çakra vardır. İslam bütün bu 7 çakrayı bir tek kalp gözünün içine alır. 7 tane makamı kalp içinden seyrettirir. Peki bireysel bazda hangi davranış, hangi düşünce Timus bezine zarar verir? Şöyle, kabulden uzak olmak. Yani isyanda, şikayette ve reddiyede olmak. Olanı kabul edemediğinizde, diyelim ki Allah korusun bir vefat olayı var ya da bir kayıp olayı var. Bir şeyin sizden gitme olayı var. Düşündüğünüz gibi bir şeyin olmaması durumu var. O veya benzeri herhangi bir şeyi hastalık olabilir. Kabul edemediğiniz bir durumda kalp gözü kapanıyor. Kabulse açıyor. İşin ne kadar bakın yumuşak anahtarlarından bir tanesi. Teslimiyetin önüne blokaj oluşturduğu için mi? Evet, çünkü yani şöyle kabul edemediğimiz şey olanın mekanizmasını anlayamamak ve okuyamamak. Yani kişi okuyamadığı için kabul edemiyor, kabul edemediği için itiraz ve isyan ediyor ve kaybettiği şey cennetin anahtarı. Burası bizim cennetimizin anahtarıdır. Mesela aslında burası aynı zamanda yeşil çakranın olduğu bir yerdir. Bütün dinlerde cennetin rengi yeşildir. Kelime anlamı da Arapçada yeşil alandır cennetin bakın. Yani yeşil alana geçememek kabul edememekle vardır. İnşirah suresinde genişletildi denen yer evet, burası mıdır? Ki hatta şöyledir mesela siz bir şeyin olanı yani Allah'ın yarattığı mükemmelliği görebildiğinizde görüp de ne kadar güzel diye böyle bir huşuyla tatlı şaşkınlıkla açıp da kabule geçtiğinizde o kabule açtığınız alan göğsünüz açılır. İşte aslında genişlettik o kadar kabul edebildik. Kabul edebilmek için göz açılır, görür, gördüğüyle buluşup buluştuğunun kabulü kadar göğsünüz genişler ve ferahlar. Bu ferahlık bizim kalp gözümüzün açıklığı ama diğer taraftan da kişinin Rabbi ile, Yaradan'la, özüyle buluşabilmesiyle ilgili bir açılımdır.
Daha derini ise kainat internetine ilham kapılarıyla, ki peygamberlikte vahiy kapılarıyla açılıp artık akışa geçmektir. Göğün kapıları hepimize her an açıktır. Biz kabul edemediğimiz için, akışı alamadığımız için bu sefer ne yaparız? İtirazlarla, şikayetlerle ya da herhangi birilerinin dedikodu edip yargılamayla meşgul olduğumuzda burayı kapatırız. Her türlü yargılamanın ardında kalp gözünü kapatmak vardır. Tam tersi ise tespit, doğru okuma, doğru teşhisle doğru adım attıkça da kalbimiz, göğsümüz ferahlar. Bugün birçok kişinin iç sıkıntısı çekiyorum dediği şey ben yargılıyorum demektir. Bakın, ben şikayet ediyorum. Neden? İçim sıkılıyor. Gel bu tarafa ya, bu kadar basit. Şimdi bazı kişiler şunu diyecek, ya bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay ama birikimini bırakır mısın? Yani bak, bu kadar eleştiri yapmak isteyen tarafın var. Hepsinin de mekanizmasını anlatıyoruz. Neden eleştiriyorsun diyoruz. Çünkü kendini eksik gördüğün için toplumu daha eksik yaparsam ben yukarı çıkacağım zannediyorsun. Oysa ki gel. Kendini bu halinle kabul et. Hepimiz büyümek üzere yoldayız. Düşebiliriz. Bir yerimizi incitebiliriz. Bunların hiçbir tanesi ayıp değil. Biz büyüme yolundayız. Biz tekamül yolundaki varlıklarız. Her birimizin hatası var. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Burayı görmemiz çok önemli. Mükemmellik bir sığlıktır. Bakın, buranın altını çiziyorum. Ben çok mükemmeliyetçiyim diyen insan aslında neyi itiraf Sığdır. ediyor? Ben sığım mı diyor? Evet. Çünkü biz iyi olanı yapmak durumundayız. Uzak Doğu'da çok güzel tapınaklar yapıyorlar. Harika böyle şeyler gerçekten. Mesela hiç çivi kullanmadan koskoca bir tapınak yapmışlar ahşaptan. İşte o taş mahaller, o müthiş böyle tapınaklar, altında bilmem neler, heykeller. Ve bir bakıyorsunuz her birinin bir tarafına gitmişler, küçücük bir kırmışlar, bozmuşlar ve bir şey yapmışlar. Diyorsun ki neden? Çünkü diyorlar, mükemmel olanı sadece o yapar. Biz ne kadar ki kendi özümüze yaklaşabiliyoruz. Ne zaman kendimizle kendimiz arasındaki köprüleri ya engelleri açabiliyoruz, o kadar okuyabiliyoruz. Ve olanın mantığını ve matematiğini gördükçe de bu sefer hayran kalıyoruz. Aa diyoruz, ne kadar güzel. Yani her şey bir denge içinde. Ve o dengeler bizi yaratıcının ne kadar mükemmel bir şekilde buraya gölgesinin düştüğünü gösterdiği anda secde ediyoruz. Ve bir huşuyla işte o kabul cennetin kapısı. Açıyoruz ve kalp gözümüzü açıyoruz. İşte Türkiye ülkemiz dünya üzerine böyle bir yerdir. Bir günde belki şunu yaparız. Bakalım diğer organlar ve ülkeler arasındaki bağlantı ne? Bir de bugün buna bakarız. Buraya bir cümle daha koyalım. Bilelim ki kanısı olan kandırılır. Kanıları kenara koyacağız. Birikimimizle yeniye yeniden bakıp yeniden başlayacağız. Yeni kararlar verebilmek üzere yeniden yeniliğin içinde olacağız. Burada olacağız ve bu sefer hayat bizi öyle güzel kucaklayacak ki taptaze böyle hani fresh bir şekilde an be an kucaklanarak gideceğiz. Bu birçok kişinin hayatına mutluluk getirecek. Huzurun şifresinin anahtarı olacak. İlişkilerin ya da yaptığı işlerin içinde tad alıyor olacak. Bu dünyada buluşacağımız en güzel şey tat. Güzel tatlar. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni bir güne başlamak lazım. Evet. Hatta an be an. An be an. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok şükür. Efendim bizi izlediğiniz için size de çok teşekkür ederiz.